Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması börek tarifini paylaşmak istiyorum. Bunu çok kolaylıkla hiç mutfağa girmemiş biri bile yapabilir arkadaşlar. Şimdi bu güzel tarifimize geçelim. Herhangi bir kabın içerisine 2 su bardağı ılık su ilave edelim. İçerisine 1 çay kaşığı da instant maya ve karıştırmaya başlayalım. Mayayı bilerek çok fazla koymadım arkadaşlar. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave edip tekrar karıştırmaya devam edelim. Arkadaşlar içerisine 5 su bardağı un ilave ettim. Ve unu ilave ettikten sonra hamuru yapmaya başlayalım. Sizler unu ilave ederken kontrollü bir şekilde ilave edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamuru yaptık, toparlandı. Hamur çok sert olmayacak, buna da dikkat edelim. Ve yaklaşık olarak 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Hamur dinlenirken iç malzemesini hazırlayalım. 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 50 gram da köy peyniri kullandım. Tabii ki evinizde hangi peynir varsa onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Az miktarda da maydanoz ilave ettim. Ve peyniri güzel bir şekilde karıştıralım. 15 dakika mayalanan hamuru iyice yoğuralım arkadaşlar. Hamuru yaklaşık olarak 8 parçaya böldüm arkadaşlar ve 8 tane beze elde ettim. Eşit olmasına dikkat edelim. Gördüğünüz gibi 8 tane beze elde ettim. Bezeleri kenara alalım ve hamuru açmaya başlayalım. Bezeyi alıp üzerine un ve alt kısmına da un gelecek şekilde serpip açmaya geçelim. İlk öncelikle merdaneyle açmayı tercih ettim arkadaşlar. Daha çabuk, daha kolay oluyor. Daha sonra oklavayla iyice büyütelim. Hamuru istediğimiz büyüklükte açtıktan sonra üzerine yaklaşık olarak 100 gram eritmiş olduğum tereyağından fırça yardımıyla sürmeye geçiyorum arkadaşlar. Tabii ki bu 100 gram tereyağını bütün bezeler için kullanacağız. Hepsini bir beze için değil arkadaşlar. Daha sonra hazırlamış olduğum peynirli harcı içerisine döküyorum. Daha sonra hamurun uç kısmını içe doğru hafiften katlıyoruz. Ve diğer başında da oklava yardımıyla sarmaya geçiyorum. Sarmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi sarıldıktan sonra iki elimle yavaşça içe doğru sıkıştırıyorum. Daha sonra yağlamış olduğum tepsinin içerisine böreği oklavadan çıkararak yerleştiriyorum. Elimle tekrar hafiften düzeltiyorum. Aynı işlemi bütün börekleri için tekrar edelim arkadaşlar. Daha sonra üzerine bir yumurta sarısını sürelim. Üzerine daha sonra beyaz susam serpiyorum. Ve 180 derece fırında kızarana kadar pişirmeye devam edelim arkadaşlar. Böreğimiz fırından çıktı. Mis gibi kokular mutfağa yayıldı arkadaşlar. Tereyağı kokusuyla beraber. Şimdi size kesip içerisini de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, altını da bakın, çok güzel oldu. Kıyır kıyır oldu. Hala çok sıcak olduğu için biraz zor tutuyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.